Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizden gelen mesajlar üzerine evde pekmez toprağıyla pekmez nasıl yapılır, üzüm pekmezi nasıl yapılır bunun videosunu sizinle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz bu pekmezi üzüm pekmez toprağıyla yaptım. Daha önceki videomda hepiniz de eğer izlediyseniz pekmez toprağı kullanmadan evde üzüm pekmezi nasıl yapılır bunun videosunu paylaşmıştım. Toprakların sağlıklı olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. O yüzden ben pekmez toprağı kullanmadan evde yapıyorum. Ama çok ısrarlar olduğu için güvenilir bir yerden çok sevgili arkadaşım Elif'in Natural Dünyası YouTube kanalına sahip olan Elif Hanım bana Adapazarı'ndan sağ olsun pekmez toprağı gönderdi. O pekmez toprağını kullanarak size bu pekmezi hazırladım. Buradan Elif Hanım'a da çok teşekkür ederim. Onun da çok güzel, çok özgün bir YouTube kanalı var. Abone olmayan varsa abone olabilir. Videolarını izleyin, çok beğeneceksiniz. Pekmez toprağı ile nasıl evde üzüm pekmezi yapılır? Bunun ayrıntılarını ve tüm püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Bizden ayrılmayın. Tabi bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bizden eksik etmeyin. Devam ediyoruz. Arkadaşlar 5 kilo ayıklanmış üzüm var. Şimdi şurada da katı meyve sıkacağımız var. Daha önce ben bir bezin içerisine koyup mermer bir vazo ile sıkmıştım. Bu katı meyve sıkacağını katı meyve sıkacağında üzümlerimizi sıkacağız bu sefer. Bu da bir alternatif olsun size. Koyacağım. Öncelikle üzümlerimizi atıyoruz. Arkadaşlar katı meyve sıkacağının arkasına çekirdekleri ve katı kısımları atmıştı. Baktım içinde bir sürü üzüm suyu var. Onları hemen tülbente aldım ve gördüğünüz gibi neredeyse 1 litreden fazla üzüm suyu çıktı buradan. 4 litreye yakın üzüm suyumuz var artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu sonradan çekiyorum. Sebebi de pekmez toprağı ile üzüm suyunu karıştırdığım videonun o kısmı maalesef çekilmemiş. Bir çekim kazasına uğradı. O yüzden ben bunu tekrar size sözlü olarak anlatmak istiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar pekmez toprağı. Videomun başında da belirtmiş olduğum gibi bunu bana Elif Hanım gönderdi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Üzümümüzü sıkıyoruz arkadaşlar. Üzümü sıktıktan sonra her 1 litre üzüm suyuna yarım yemek kaşığı kullanıyoruz. Bizim 4 litre üzüm suyumuz vardı. O yüzden ben 2 yemek kaşığı kullandım. Atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra bir gece üzüm suyuyla beraber dinlendiriyoruz. Herkese günaydın. Balkonumdan günaydın. Evet arkadaşlar, gece boyunca üzüm suyumuz pekmez toprağıyla dinlendi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üst kısmında tortusu var. Orta kısmı berraklaştı. Dip kısmında da hem pekmez toprağı hem de tortu var. Bu kısma yürek deniyor. Pekmezin yüreği deniyor. Biz o kısmı kullanmayacağız. Üzerinde çok fazla köpük vardı arkadaşlar. Ben onu aldım. Aslında onu da gösterseydim iyi olacaktı size ama şöyle kenarlarındaki köpükler gibi bir sürü köpük doluydu. Onu kevgir yardımıyla aldım. Şimdi şu üstündeki tortulu kısmı da alacağım. Onu da süzeceğim. Şu orta kısmı direkt kullanacağız. En alt kısmı da süzerek kullanacağız. En alt kısmı mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışacağız. Evet, daha kızarmamış. Evet anneciğim. Şöyle uzaktan bakarsanız berraklığı daha iyi görünüyor. Rengi de çok güzel oldu. Vallahi şarap gibi oldu. Geçebilirsin. Rengi de şarap gibi oldu. Şimdi ben bunu üzerinden almaya çalışıyorum. Şimdi şöyle çok fazla oynatmadan üzerindeki tortuyu alıyoruz arkadaşlar. Bunu da süzüp kullanacağız.
Onu süzüp kullan. Evet, bunu süzüp kullanacağız. Evet, üstündeki tortuyu aldık. Şu orta kısmı hiç oynatmadan kepçe yardımıyla alacağız arkadaşlar. Dibini de süzeceğiz. Şöyle görmüş. Neyi alayım? Arıyı. Evet, bir tane arımız var. Dışarıda pekmezimizi yaptığımız için arılar geldi. Bu arı bizim üzüm suyumuzun içine düştü. Ben onu çıkardım. Şimdi kendini kurutmaya çalışıyor. Evet. Bak. Evet. Daha net görünsün diye berraklığı metal kepçe aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne kadar duru. Ben bir yöntemle, yani pekmez toprağı kullanmadan yapmıştım. O zaman dinlendirmeden direkt yaptık ve pekmez toprağı kullanmadık. Ama o pekmezim de çok güzel oldu. Şimdi ikisi arasındaki tadım farkına da bakacağım ben. Ama eğer ki pekmez toprağınıza güveniyorsanız, ki yine çok teşekkür ediyorum. Elif'in Natural Dünyası bana Adapazarı'ndan gönderdi. Güvendiğiniz bir pekmez toprağı varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani tabii geleneksel yöntemlerle yapmak tabii ki en doğru. Ama bazı bölgeler var, internetten araştırın. O bölgelerdeki pekmez topraklarında asbest ve kanserojen madde içeriyormuş. Çok atık madde varmış. Onları kullanmıyorsunuz. Ya da hiç kafamı ağrıtmayayım diyorsanız pekmez toprağı kullanmadan da yapabilirsiniz. Mutfak kalabalık. Gördüğünüz gibi kızlarım, ikizlerim de burada. Aylin, Simay. Merhaba de Simay. Merhaba. Aylin, sen de merhaba de. Aylin başka yerlerde. Arkadaşlar, böyle süzdürme işlemimize devam ediyoruz. Ve ben şunu süzdürdüm. Bakın, bunu dibinde kalan kısmı süzdürürken o son kalan tortuları süzmüyorsunuz. Bakın dibinde pekmez toprağı duruyor. Pekmez toprağını pekmezimizin içine koymuyoruz. Üzüm suyumuzu ocağa koyduk. Kısık ateşte kaynatacağız. Üzerinde biriken tortular ve köpükler olursa onları da kevgir yardımıyla alacağız. Ve 3 saat üzüm suyumuzu kaynatacağız. Pekmezimizin 1. saatindeyiz. Bir miktar azaldı. Köpüklerini böyle kevgir yardımıyla arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi böyle köpükler oluyor. Bunları alıyoruz. Kullanmıyoruz, atıyoruz. Ben yiyeceğim. Tamam, ben yiyeceğim. 3. saatin sonunda bayağı üzüm suyumuz azaldı arkadaşlar. Artık pekmez olma yolundayız. Bence oldu. Soğuyunca biraz daha katılaşacak zaten. Yani 3 saat 10 dakika kaynatmış oldum. Şimdi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra başka işlemlerimiz var. Bizden ayrılmayın. Evet arkadaşlar, pekmezimiz oldu. Pekmezim soğudu. Bunu biraz süzdürelim arkadaşlar. İşte pekmez toprağıyla yaptık. Benim daha önce pekmez toprağı kullanmadan da yaptığım bir pekmez tarifim var. Onu da elinde pekmez toprağı olmayan arkadaşlarımız o tarifi de kullanabilirler. O da güzel. Tabii ki mutlaka aralarında bir lezzet farkı olacaktır. Niye? Çünkü bizim geleneksel yöntemimiz. Burada geleneksel yöntemi kullanıyoruz. Süzdürüyoruz. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi tortuları süzgecin üstünde kaldı. Bunları süzdürmeye devam edeceğim. Mezemizde son aşamamıza geldik. Şimdi bunu süzdürdük. Süzdürdükten sonra artık şişeliyoruz arkadaşlar. Şişemizin temiz olmasına özen gösteriyoruz. Benim bir videom var. İçinde çikolata olmayan çikolata tarifim var. Çocuklar bayılıyor. Pekmezle yapıyorum onu. O videomu da izlerseniz çocuklarınızı çikolata tadında ama çikolata olmayan sağlıklı atıştırmalıklarla besleyebilirsiniz kahvaltılarında. Benim kızım hala çikolata diye onu biliyor. Onu da tavsiye ederim izlemenizi.
Evet arkadaşlar, demek ki 650 mililitre çıktı. Bana şu soru da soruldu. Pekmez toprağıyla pekmez toprağı olmadan yapılan pekmez arasında tat farkı var mı? Kıvam farkı var mı? Öncelikle kıvam farkı yok. Renk olarak da aynı. Tabii ki geleneksel bir yöntem olduğu için biraz tadım farkı var. Ama bana derseniz ki pekmez toprağıyla mı yapalım, pekmez topraksız mı yapalım? Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben pekmez topraksız yapmayı tercih ederim. Neden? Çünkü toprağa her zaman güvenemeyiz. Kıvamına da baktık. Kıvamı da çok güzel olmuş. Görüntüsü de çok güzel. Gördüğünüz gibi rengi, kokusu, dokusu çok güzel oldu. Afiyet olsun hepinize. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.